Haber Köse'ye YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte kapşonlu atkı örüyoruz. Çok trend ve çok isteniliyordu. En güzel tarafı şu oldu. Çoğunluk onu istediği için tığ ile ördük. Ve ben hatta 2 tane ördüm. Aynı modeli 2 farklı ipten denedim. Bir tanesi yünlü ip, bir tanesi böyle daha ince akrilik. Şey olsun istedim, ince olsun istedim. Kendim kullanacağım çünkü. Hatta ben şöyle şal olarak taktım. En güzel tarafı şu. Şu kısmı tam istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Böyle tam başınıza hemen oturuyor. Bu daha da bol oldu. Hatta üstüne şöyle hafifçe hemen takabilirim. Çift oldu, daha büyük oldu. Hani bu bolluğu görün istedim açıkçası. Bu atkı kısmının kalınlığını dilediğiniz gibi sizler değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde kapşonlarla, atkıla, kürklü montlarınızla dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yapımı çok kolay diyemeyeceğim. Çok da zor değil. Ama şöyle bir şey var. Şey yaparsanız videonun özellikle 3. dakikasıyla 20 küsür dakikası var. Orada şu baş kısmının artırmaları var. Şuradan şöyle gösteriyorum size. O artırmaları yaptığınız an, kaçırmadığınız an zaten şekillenmiş oluyor. Sonrasını kolaylıkla örebilirsiniz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. Sizlere şimdi ipimi göstermek istiyorum hemen. Şimdi bu ördüğüm Angora Gold olarak geçiyor. Yünlü bir ip. Bunu ben 2 kat olarak ördüm. Şöyle bir açayım size. Tam olarak göstereyim. Şöyle %80'i akrilik. Şöyle hafif bakın yünlü gibi. Bu tamamen yünlü. Tam kışlık oldu. Yani karda kışta rahatlıkla hani takabileceğim bir ipten örmek istedim. Diğeri de hemen onu da göstereyim. O da batik. Yani bu akrilik. Yani tüylenme falan yapmıyor. Daha ince bir ip. İnce olsun istedim. Onu da böyle hafif bir rüzgar çıkar. İşte başımı korumak isterim gibi durumlarda. Bakayım şöyle. Evet. Bunu da daha örüyorum zaten. Bunu sizlerle birlikte ördüğümüz. Bu da batik olan iplerden. Kalınlığı da şu şekilde. Siz de istediğiniz ipten örebilirsiniz. Tüm ayrıntılar zaten size gelmiş olacak. Bir tane de şöyle bir yer belirleyici koydum. Tığ numaram hemen söylüyorum size. 3,5 ipimi zaten size göstermiştim ve başlıyoruz. Toplamda 28 adet zincir çekeceğim. Biraz da şöyle büyüttüm. Şöyle bakın ipimin yönü bu şekilde. Tığım aldım ve ipimi bir tır tığın altından geçirdim. Şuraya bir tane kilit zincir yapıyorum ve onu saymıyorum. Onun üzerine 28 tane ne sıkı ne gevşek 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bakın 26 zincir çektim. Şöyle elimle tuttum. Üzerine 27, üzerine 28. Tığ ipimi doladım. Tamamı biliyorsunuz ikili trabzanlar olarak demiştim. Hemen o 26.'nın içerisinden şöyle girdim. İpimi aldım. Tığımda 3 tane ipim var. Önce ikisini çıkardım. Sonra ikisini. Bu şekilde. Tığ ipimi tekrar doladım. Bakın her zincir boşluğunun içerisine birer tane ikili trabzan öreceğim. Hemen yanından başlıyorum. Şu noktaya daha girdim. İpimi çıkardım. 3 ipim var. Önce ikisi, sonra ikisi. Devam ediyorum. Üçüncüyü yaptım. Önce ikisi, sonra ikisini çıkartıyorum. Tığ ipimi doluyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum. Bakın böyle ikili trabzanlarımı oluşturuyorum. Toplamda 26 adet ikili trabzanlarımı oluşturdum. Şimdi farklı bir ip kullanabilirsiniz düşüncesiyle. Hemen şöyle bir kaç santim olduğunun bilgisini vermek istiyorum size.
Toplam 15 santim uzunluğunda ilk sıramda yapmış oldum. İkili trabzanları. Şimdi hemen son noktaya bir tane yaptım. Bir tane. Bu aynı noktanın içerisine toplam 3 adet daha yapıyorum. Yani toplamda 4 tane son boşluğun içerisinde ikili trabzanlarımı oluşturmuş oluyorum. Şimdi bakın aynı noktanın içerisine ikinci ikili trabzanım, aynı noktanın içerisine 3 ve 4. Bu sonuncuya, en sonuncuya hemen yer belirleyicimi takıyorum. Ve size şöyle bir tekrar göstermek istiyorum. Şimdi bakın, buraya 4 tane yaptık sonuncuyu. Şimdi her ikili trabzanın karşısına birer tane ikili trabzan yapacağım. Ve birinci sıramı tamamlamış olacağım. Şimdi buraya 4 tane yaptık. Şimdi hemen geçiyorum. Onun karşısı neresi? Burası. Zaten yerleri belli. Bir yandan da şu ipimi ne yapacağım? Alttan devam ettireceğim. Şimdi hemen geldim. Tekrar ta ipimi doladım. Bakın zaten tam karşılıklı geliyor. Hepsinin karşısına birer tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna gelince tekrar kameramı açıyorum. Evet, sıramın başına geldim. Hepsinin karşısına birer tane ikili trabzanlarımı ördüm. Başa gelince 1-2 zincir çekiyorum. Şimdi ben örgümü şu şekilde örüyorum. Önce onu göstermek istiyorum. Şimdi bu yöndeyim. Şimdi bu tarafa doğru öreceğim. Böyle geleceğim. Buradan tekrar geri döneceğim. Tekrar geri, böyle bu şekilde yarım ay şeklinde gelgitlerle örgümü büyütmüş olacağım. Şimdi örgümü çevirdim. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Önemli bir bilgi. Hemen 2 zincir çektikten sonra hemen dibine batıyorum. Bu dibine battım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi hepsinin yine aynı şekilde ikili trabzanların, bakın şöyle tepe noktasına birer tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu şekilde. Nereye kadar devam edeceğim? Hemen bu yer belirleyicimin olduğu noktaya kadar hepsinin tepe başına birer tane batıyorum. Evet, yer belirleyicisinin olduğu noktaya bakın, şuraya geldim. Şimdi hemen ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Buraya hepsine birer tane 2 yapacağım. Evet, incir bir geçsin. Geç anneciğim. Şimdi hepsinin tepe noktasına, burada birer 4 yapmıştık biliyorsunuz son noktaya. Şimdi bu 4'ün hepsine 2 batınca burası ne olmuş olacak? 8. Hemen ipime doladım. Bakın girdim. Bir tane yaptım. Aynı noktaya bir tane daha. Hepsini çiftliyorum. Hemen yanındakine 2 tane. Burası 8 olmuş olacak. Devam ediyorum. Ve sonuncu noktam şu. Buraya da 2 tane yapıyorum. 2 tane. Hemen. Evet, şimdi burada 8 olmuş oldu. En son yaptığım 8.'ye hemen yer belirleyicimi takıyorum. Şöyle. Şimdi ne yapacağım? Bu sıranın başına gelene kadar aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle. Hepsine birer tane. Bakın şöyle bir koyayım. Burada bir oval elde etmiş oluyorum. Bu şekilde kavisimi oldu. Şimdi buraya kadar hepsine tek tek yapıyorum. Sonra tekrar devam edeceğim. Evet, sıramın bakın sonuna geldim. Şurada çift yapmıştım biliyorsunuz. Buraya çift yapmayacağım sonuncuda. Buna dikkat ediyoruz. Ta ipimi doladım. Tam olarak onu ortalıyorum. Bakın. Ne baştakine ne ortadakine. Çünkü çok ayrık olursa bu sefer ayrık olmuş olur. Tam ortaladım. Hem de modelim değişmemiş olacak. Tekrar 2 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Yine tekrar hemen dibine batıyorum.
Tekrar ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bakın şöyle açtım tekrar size. Şu noktaya gelene kadar ikili trabzanlarımı örüyorum. Evet. Hemen yer belirleyicisine geldim. Burada çıkartıyorum. Bu arada toplam 3. sıradayım. Bakın 1, 2 ve 3. 3. sırada ne yapıyorum? Hemen onu anlatmak istiyorum size. Bir tane tek yapıyorum, bir tane çift. Yani bir tane buraya bir tane ikili trabzan, hemen yanındakine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya tek yapıyorum, buraya çift yapıyorum gibi. Şimdi hemen bakın buraya bir tane tek, aynı bir noktaya bir tane yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. İpimi doladım. Bakın şu noktadayım. Buraya çift yapacağım. Yani aynı noktaya 2 tane. 2 tane. Bakın. Hemen yanına bir tane. Hemen yanına şuraya 2 tane yapıyorum. Aynı noktanın içerisine bu birinci. Bu ikinci ikili trabzanım. Hemen yanına bir. Hemen yanına 2 tane. Ve bir tane. Ve son olarak şuraya çift yapıyorum. Burada benim kaç tane çiftim olacak onu söylemek istiyorum size. Hemen bakın 1, 2, 3 ve 4. Ve yaptığım son çiftin sonuncusuna hemen yer belirleyicisini takıyorum. Aşağıya kadar devam. Hepsine birer tane. Şöyle açıp bir göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde. Evet, sonuncudayım. Burayı tekrar göstermek istiyorum. Bakın aslında burada 2 tane var ama ben buraya bir tane yapıyorum. Onu da böyle çok dibe doğru yani şu sonuncuya doğru yapmıyorum. Tam ortalıyorum. Neden? Arada ayrık olur çünkü. Onu zaten kendiniz anlayacaksınız elinize aldığınız zaman. Hemen şu noktaya batıyorum. Bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar 1, 2 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Hemen dibine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bakın şöyle. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi ne yapacağım? Tekrar bu yer belirleyicisinin olduğu noktaya kadar geleceğim. 1, 2, 3, 4. sıramı yapmış olacağım. Evet, bakın tekrar yer belirleyicisine geldim. Şimdi bu sırada ne yapacağız? Şöyle bir çevirdim size. 2 tane tek yapacağız. Bir tane çift yapacağız. Hemen 2 tekle başlıyorum. Bakın buraya 1. Hemen yanındakine şuraya. İkinci. Bunlar tek. Hemen üçüncüyü ne yapıyorum? Çift yapıyorum. Burası çift. Aynı noktaya bir tane daha. Hemen yanına 2 tane tek. Şöyle. Evet. Hemen yanına bu çift. Tekrar 2 tek. Şöyle. Hemen buraya çift. Devam ediyorum. 2 tane tek. 1, 2 ve son 4. çiftimi buraya yapıyorum. Bu 4. Bu sırada toplam 4 adet çift olmuş olacak. Bakın göstereceğim şimdi size. Şöyle. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane çift. Ne yapıyorum? Sonuncu yaptığıma ikili trabzana hemen takıyorum. Ve aşağıya iniyorum. 2 zincir çekiyorum. Yukarı çıkıyorum. Bu sefer ne yapacağım? Buradayken tam açacağım. Evet, 5. sıradayım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen yer belirleyicimi aldım.
Bu sırada 3 tane tek ile başlıyorum. Hemen. Bakınız. 1, hemen yanına 2, hemen yanına 3. 3 tane tek ördüm. Hemen onun yanına çift yapıyorum. İlk çiftim. Aynı noktaya bir tane daha. Şöyle. Şimdi hemen yanına 3 tane gene tek. 1, 2 ve 3. Hemen buraya ikinci çiftimi yapıyorum. Evet. 1, 2 ve 3. Ve buraya üçüncü çiftimi yapıyorum. Bakın. Bu sırada 3 tane çiftim olacak. Daha öncekiler biliyorsunuz 4'tü. Hemen yanına 1, 2 ve 3. Şöyle koyuyorum. Ve üçüncü teke hemen iğnemi takıyorum. Bu sırada bir kez daha söylüyorum. 3 tane çiftimiz var. 1, 2 ve 3. 3 çiftli. Şimdi ne yapıyorum? Devam ediyorum. Geri dönüyorum. Burada 6. sırada tekrar ne yapıyorum? Kameramı açıyorum. Evet, 6. sıramdayım. Bu sefer farklı olarak 6. sırada ilk olarak çift ile başlayacağım. Onu size göstermek istiyorum. Çünkü tekler ve çiftler arasında o dengeyi benim sağlamam gerekiyor. 6. sırada çift ile başlıyorum. 4 tane tek yapıyorum. Şimdi hemen başlayalım. Buraları atlatmadan izlerseniz hata yapmazsınız. Hemen bakın şu noktaya ilk çiftimi yapıyorum. Aynı noktaya 2 tane. Şöyle. Şimdi 4 tane tek yapacağım. Bakın. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi buraya ikinci çiftimi yapıyorum. Aynı noktaya bakın 2 tane ördüm. Şimdi 4 tane tekimi yapıyorum. 1, 2, ipin katı ayrılabiliyor. 2, bir tane daha var. 3 ve 4. Buraya ne yapıyorum? Üçüncü çiftimi yapıyorum. Üçüncü. 1 ve 2. Aynı noktaya çiftimi yaptım. 4 tane tekim yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ne yapıyorum? 4. çiftimi yapıyorum. Bu sırada 4 tane çiftim var. Bu 4. Bakın şöyle koydum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane çiftim var. Peki iğneyi nereye takacağım? Şimdi devam edeceğim. 4 tane tek yapacağım. Sonuncu yaptığım teke iğneyi takacağım. Şimdi bakınız. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncüye artık çünkü böyle yavaş yavaş katlanması gerekecek bunun. Dördüncüye iğnemi takıyorum.
Şimdi ne yapacağım? Aynı şekilde devam edeceğim. Tekrar geri döneceğim. Burada tekrar 7. sırada açıyorum. Evet, 7. sıradayız. Bu sefer çift ile başlıyorum. Çiftimi yapıyorum. Peşine 5 tane tek yapıyorum. Şöyle. Hemen. Burası ne olacak? Çift olacak. Evet. Çiftimi yaptım. Şimdi 5 tane tek yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 ve 5. İkinci çiftimi yapıyorum. İkinci çift. Şimdi 5 tane gene tek. İki, 3, 4 ve 5. Üçüncü çiftim. Bir, iki, üç, 4 ve 5. Şimdi hemen buraya bir çift. Bir, iki, üç, 4 ve 5. Burası 5. çift olacak. Şimdi sayacağım. Yani bu sırada 5 tane çiftinizin olması gerekiyor. Bakın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Bu sırada toplam 5 adet çift oluyor. Hemen sonuncuya yaptığıma takıyorum. Ve devam ediyorum. Geri dönüyorum. 8. sırada tekrar kameramı açıyorum. Şimdi 8. sıradayım. Yine çift ile başlayacağım. Bu sefer 6 tane tek yapacağım. Çift yapacağım. Buradaki benim çift sayım yine 5 tane olacak ve 5.'ye takacağım. Bundan dolayı hani bitince size göstereceğim. Yine çift ile başlıyorum. 6 tek yapıyorum ve finali, yani şuraya geldiğim an tekrar kameramı açıyorum. Evet. Şimdi 8. sırada 5 tane çiftim var. Şimdi onları size gösteriyorum. Arada 6 tane tekim var. 1. Burada. İkincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Ve beşincisi. 5 çift 6 tek olarak bitirdim. 5. çiftin sonuncusuna tekrar iğnemi taktım. Şimdi aşağıya iniyorum. Buraya gelince ne yapacağımızı tekrar konuşuyoruz. Evet, şimdi 9. sıradayım. 9. sıramda yine çift ile başlıyorum. Bu sefer 7 tane tek yapıyorum. Yine benim çift sayım 5 tane olacak ve 5.'ye ne yapacağım? İğnemi takacağım. Şimdi şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bunu ben 9 sırada sonlandırdım. Bu direkt Angora ipiyle yaptığım, şöyle biraz ne yapalım? Küçültelim. Şu orta kısmını şöyle bir açayım size. Bunu 10 sıra yaptım. Bakın. Şu şekilde. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bunu 9'da bitiriyorum. Bunu 10 yaptım. 10 yapınca nasıl yaptım? Yine çift ile başladım. Bu sefer 8 tane tekim oldu. Şimdi bunu ben biraz büyük çalıştım. Rahat rahat salaş olsun düşüncesiyle. Bunu da biraz daha böyle kafama yani çok salaş olmasın düşüncesiyle hareket ettim. Sonuç itibariyle şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin çocuğunuza yapacaksınız. 8 sıra yaparsınız. 8 sırada sonlandırırsınız ve örmeye devam edersiniz.
ikinci aşamada nasıl ördüğümüzü size anlatacağım. Çünkü artık şu atkı kısmına geçip şu şapkanın etrafında dönmeye başlayacağız. O şekilde büyüteceğiz. Burası biraz gövde gibi oldu. Şimdi ben ne yapıyorum? 9. sırada onu tamamlayayım. Hatta size ölçü de vereceğim. Kaç santim olduğuna dair. Ona göre de bir karar verebilirsiniz. Şimdi çift ile başlıyorum. Hemen bakın iğnemi çıkardım. Çift yapacağım. 7 tane ne yapacağım? Tek yapacağım. 9. sırada. Şöyle. Burası çift. İlk çiftim oldu. Ve ne yapıyorum? 7 tane tek yapacağım. Ve sıramı sonuncuya taktığım an açacağım. Orada tekrar konuşacağız. Evet bakın. 5 tane çiftim var. Aralarda 7 tane tekli ikili trabzanlar yaptım. Tek olarak battım biliyorsunuz. Şimdi artık burada bitireceğim için iğnemi takmıyorum. Ama siz bir sıra daha devam etmek isterseniz bir üst sırada ne yapacaksınız? Buradan çiftinize takacaksınız. Aşağı ineceksiniz. Yukarı çıkacaksınız. Yine çift ile başlayacaksınız. Bu sefer 8 tek bitireceksiniz. Şimdi benimkinin ölçüsü kaç oldu? Şu aşağıya geldiğim zaman göstereceğim. İğnemi takmıyorum. Çünkü artık buradan neye başlayacağız biliyor musunuz? Bu atkının zincirini atacağız artık. Yani şu kısma geçmiş. Şu kısma geçmiş oluyoruz. Buradan itibaren zincirimizi atacağız. 70 santimlik bir zincir. Onu da size göstereceğim. Evet şimdi size tam olarak şöyle bir ölçü vereyim. Benimki kaç santim olmuş? Şöyle 24 santim. Bu alttan ölçüyorum. Dikkat edin. Buradan da tam olarak 21 santim olarak örmüş oldum. Şimdi buraya ben 114 tane zincir atacağım. O ortalama 70 santim olacak. Bunda aynı şekildeydi. Ortalama kalınlıkları da aynı. Ama tabi burada şimdi 10 sıra olduğu için kaç santim onu da söyleyeyim size. Aklınızda kalmasın. Şöyle düzelteyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zaten çok net olarak belli. Bu daha geniş. 27 santim. Tabi ip inceliği ve kalınlığı da doğal olarak değişiyor. Şuradan da hani baktığımız zaman bu da 30'a yakın. Bunun ölçüsü bu şekilde. Bu bayağı böyle salaş salaş olan bir model olmuş oldu. Tercih sizin. İsterseniz bir sıra daha uzatırsınız. Şimdi hemen bakın buradayım. Artık atkının ucunu başlayacağım. Hemen şimdi burada ben ne yapıyorum? Zincirlerimi çekiyorum. Tam 70 santim zincir çekeceğim. Bir yandan sayıyorum. Neden sayıyorum? Onu söyleyeyim. Bu tarafa da eşit sayıda ne yapmam lazım? Gene gerçi ölçünce oluyor ama yine de sayıyorum. Kaç tane ikili trabzanım olduğu ortaya çıkacak. Buradan devam ediyoruz. Tam 125 adet zincir çektim ve ölçtüm. Yani mezroyla şu şekilde bu zincirimi ölçtüm. 70 santim olarak buldum. Şu an size gösterme şansım zor olduğu için hani şey yapamıyorum. 125. Bakın. Üzerine de artı 2 yapacağım. 1, 2. Çünkü neden artı 2 yaptım? Hepsi ikili trabzandan oluşacak tekrar. Bakın şöyle zincirimi tutuyorum. Ve hemen şurası 1, 2, üçüncüye batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan ördüm. Şöyle. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındaki zincir boşluğuna bir tane daha. Bu sırayı ne yapacağım? Komple ikili trabzan olarak devam edeceğim. Bu şekilde. Evet. Zincirlerin hepsine ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Şöyle bakın gene çevirdim. Zaten katlanmaya bakın şöyle başlıyor. Şöyle. Ben düzelttiğim için. İkili trabzanlarımı örüyorum. Şu noktaya kadar geliyorum. Bu noktadan sonra ne olacak? Hepsine birer tane şöyle küçülteyim. Birer tane tepe baştan ikili trabzan yapacağız. Bu noktaya kadar geleceğiz. Devam edeceğiz. Zincirlerimizi oluşturacağız. Ama burada ayrı bir püf noktası var. Önemli. Çünkü aynı nasıl olduğunu şaşıracaksınız. Benim de yeni öğrendiğim bir teknik oldu. Burada
Buraya gelince kameramı açacağım ama burada farklı bir şey anlatacağım. O yüzden lütfen kaçırmayın. Aynısı olsun istiyorsanız eğer. Sonuç itibariyle buraya da bir kulp oluşturacağız. Döneceğiz. Bu sefer ne oluyor? Döne 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 başımızı büyütüyoruz. Şimdi buraya gelince tekrar görüşürüz. Evet, sıramın başına kadar geldim. Şu şekilde ikili trabzanlarım oluşmuş oldu. Şimdi ne yapacağım? Çepeçevre bunun çevresinden geçeceğim. Şu noktaya kadar geleceğim. Şimdi hemen bakın. Buradaki her ikili trabzanın tepe başına ikili trabzanlarımı örüyorum. Şimdi hepsini yapıp şuraya gelince açıyorum. Burada farklı bir teknikle yapacağım. O yüzden bu noktayı lütfen kaçırmayın. Bakın, en sonuncudayım. Buradayım. Ta ipimi doluyorum. Şimdi aynı noktanın içerisine bir tane üçlü trabzan öreceğim. Şu şekilde. Girdim. Tığımda 3 ipim var. 3'te çıkacağım. 1, 2 ve 3. Ta ipimi doluyorum. Şöyle bir yan çevirdim. Bu 1 dediğim, birincide çıkış yaptığım noktaya geliyorum. Bakın şuraya. Tekrar tığımda tam katıyla alamadım. Ayrılsın istemiyorum. Evet. Tığımda tekrar 3 ipim var. 1, 2 ve 3. Tekrar tığ ipimi doluyorum. Bakın şöyle elimle düzeltiyorum. 1 dediğim, tekrar göstereceğim. Noktaya girdim. Tığımda 3 ipim var. 1, 2, 3. Şöyle elimle hafif bakın düzelttim. Tekrar devam ediyorum. Aslında tam olarak dibine batıyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Tam dibine batın. 1, 2, 3. Tekrar tığ ipimi doladım. Bakın ikili trabzan görüntüsü elde etmiş oldum. Hemen dibine batıyorum. Bir, iki, üç. Bu şekilde olduğu zaman tam simetrik olmuş oluyor. Tekrar. Şöyle bakın. Yan yana koyduğumuz zaman aynı görüntüyü elde etmiş olduk. Çünkü bu şekilde 70 santim yapacağım. Sonra geri döneceğim. İkinci sıramda, gerçi başa gelince tekrar açarım. Ama ikinci sıramda ne yapacağım? Bunların üzerlerine ikili trabzanlarımı yapacağım. Hiçbir şekilde ipi koparmadan bu şekilde gel git yaparak örmüş olacağız. Şimdi bakın devam ediyorum. Ta ipimi doladım. Tekrar. Aslında çok hızlı oluyor. Benim şimdi ipimin katları olduğu için dikkat ediyorum. Bakın bu ipin katları açılıyor. Şu şekilde. Ondan dolayı araya girmesin diye uğraşıyorum. Hemen dibine batıyorum. Bakın dibine. Bakın şöyle battım. 1, 2, 3. Bu şekilde 70 santim olana kadar devam ediyorum. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Şöyle açalım. Bakın buradan nasıl yapalım şöyle. 2 tane kulp şu şekilde devam edecek. Burada 128 zincir çekip 126 tane ikili trabzan yapmıştık. Ama hani ölçü yapıyorum ben. Genelde böyle metreyle ölçüyorum. En son kaç santim olmuş ona bakıyorum.
Bunu da metreyle ölçeceğim. Yani ama siz dilerseniz tabii 126'ya 126 tam simetri isterseniz sayabilirsiniz. Ama 3 aşağı 5 yukarı zaten tutuyor. Bundan dolayı ben her zaman ölçüyle devam ediyorum. Bu metre benim çok işime yarıyor. Şimdi bitirince tekrar açıp ikinci sıraya geçişimizi yapacağız. Onu da göstereceğim size. Sonra artık kaç sıra öreceğimizi belirleyeceğiz. Diğer yeşili ben 14 sıra örmüştüm. Bu şekilde gelip gidip toplam 14 sıra. Bakalım bunda kaç sıra olacak. Evet, sonuna kadar geldim. İkisinin de uzunluğun ölçüsü aynı oldu. 71 santim benimkiler bu şekilde oldu. Şimdi bakın, hatta kafanıza soru işareti kalmaması için şöyle bir hatta büyütelim. Arkasını göstermek istiyorum. Tıpatıp aynı oldu. Bakın, ipimi dolayıp şuradaki en alttaki iki parçaya giriyorum. Şu V'lerin altına. Bir de bu şekilde göstereyim istedim. Hani tam olarak olsun düşüncesiyle. Şimdi ne yapacağım? Şimdi geriye döneceğim. Hemen geriye dönüyorum. 1, 2 zincirimi çektim. İpimi doladım. Tekrar hemen ne yapıyorum? Dibine battım. İkili trabzan ördüm. Hepsinin tepe başına birer tane batıyorum. Bundan sonrası hep aynı olacak. En kolay bölüme geçtik. En kolay ama biraz hani örmemiz gereken bölüm. Öyle söyleyeyim size. Şimdi buradan devam ediyorum. Şapkanın çevresini geçiyorum. Bu uca geliyorum. Şu uçtan 2 zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Bu şekilde gel git gel git. Yeşili dediğim gibi 14 sıra örmüştüm. Bakalım bunu şimdi kaç sıra öreceğiz. Arada bir açarım. Hangi durumda olduğumu size gösteririm. Evet, daha 8 sıra ördüm. Onu size göstermek istedim. Bakın şöyle yapayım hatta. Şu şekilde. Dilerseniz siz burada da sonlandırabilirsiniz. Başınıza denerseniz eğer olduysa hani bu kısmı, hani atkı kısmı ince olarak kalabilir. Ama ben geniş yapacağım. Daha devam edeceğim. Şu an şurada daha 8'e geçiş oluyor. Burası sanırım 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Evet, tam burası tam 8, bu tarafı bitirmişim. Bu şekilde oldu. Daha ben örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi dilerseniz siz sonlandırabilirsiniz. Ama sonlandırmak isterseniz de şunu da yapabilirsiniz. Onu da göstermek istiyorum size. Şu kısma bir sık iğne geçebilirsiniz. Ya da komple bir sık iğne geçerek burayı da hani görüntüsünü böyle istemiyorsanız o olabilir. Hatta benim diğerini göstereyim size. Onda ben sık iğne geçmiştim. Bakın şöyle, şu şekilde. Toplam bir 3 sıra sık iğne geçmiştim. Evet, örmeye devam ediyorum. Son hali gene gelecek. Toplam 16 sıra ördüm. Peki 16 santim kaç santim derseniz eğer, hemen şimdi size şöyle göstermek istiyorum. Toplam 18 santime yakın olarak bitirmiş oldum. Siz dilerseniz daha ince yapabilirsiniz, daha kalın yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bakın şöyle hemen bu şekilde tam olarak enseyi kapatıyor. Hiçbir şekilde problem yaşamıyorsunuz. Ben zaten o şekilde olsun istedim. Ve atkılarını iki tarafa atabilirsiniz. Bir tarafını atarsınız, bir tarafı önünüze düşer gibi. Örmesi oldukça keyifli bir model oldu. Şimdi hemen şunu da göstermek istiyorum. Biliyorsunuz 2 tane ördüm. Bu daha da büyük tabii ki. Şöyle hatta üstüne koyduğum zaman aradaki farkı şöyle tam başı tutayım. Şöyle bir fark var. Buraya herhangi bir sık iğne gitmedim. Bunda gitmiştim bir 3 sıra. Peki atkı boyunda size söyleyeyim. Atkısını daha ince yaptım. Çok fark yok aslında ama şöyle 17. Tam arada 1 santimlik bir fark var. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ördüklerinizi benimle paylaşmanız beni mutlu eder. Beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Instagram kanalında açıklama kısmına ekliyorum ve sizlerden haber bekliyorum. Bildirimlerinizi açın lütfen. Benden hızlıca haberdar olun. Bakalım bundan sonra ne videosu gelecek. Videonun sonunda sizlere oynatma listesini de ekliyorum. Oradan görün, yüzün üzerinde
bayağı bir model var. Çantalar var, bereler var, atkılar var, bardak altlıkları gibi gibi. Umarım mutlu olursunuz. Herkese hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.